Cumhuriyet Bayramı anılarım. Bu video 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 28 Ekim 2006'da yazdığım ve Milliyet Blog'da yayınladığım yazı. İkinci bölüm 29 Ekim 2025'te yazdığım yazı. Üçüncü bölüm Google Notebook LM tarafından bu yazılara yapılan yorum. Dördüncü bölüm daha önceki bayramlarda kaydettiğim videolar ve çektiğim fotoğraflardan oluşan bir derleme. Cumhuriyet Bayramı anılarım. 1966 yılıydı ve ilkokul 2. sınıftaydım. Cumhuriyet Bayramı'nın hemen ertesinde köydeki okuldan İnebolu'daki Yeniyol İlkokulu'na gelmiştim. O hafta derslerde konu Cumhuriyet Bayramı'ydı. Birkaç gün sonra resim dersinde Dürdane öğretmen bir çelenk resmi çizmemizi istedi. Hiç çelenk görmemiştim ama bir kitapta gördüğüm fotoğraftan nedense bir fiyonk aklımda kalmıştı. Çiçekler ve kocaman bir fiyonkla çizdiğim çelenk resmini öğretmenim pek beğenmişti. İlkokul 4. sınıftayken 29 Ekim 1968'de Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okuyacaktım. Şiiri ezberlemiştim ancak ne olur ne olmaz diye şiirin yazılı olduğu kağıdı katlayıp cebime koymuştum. Şiirin ilk kıtasını henüz okumuştum ki sabahtan bu yana hafif hafif çiseleyen yağmur sağanak halinde yağmaya başlamıştı. Kemal öğretmen kürsünün yanından "Son kıtayı oku, şiiri bitir" diyordu ama 10 yaşındaki bir çocuk olarak verilen görevi tamamlama bilinciyle öğretmenin dediğini yapma sorumluluğu arasında kalmıştım. O sırada ne düşündüm bilmiyorum ama şiiri sonuna kadar okumuştum ve herkes gibi ben de sırılsıklam ıslanmıştım. Çocukluğumuzda her bayram yağmur korkusu yaşardık. Havalar güzel olsa da bayram günü yağmur yağardı, tören bittikten sonra da güneş açardı. İnebolu'da bayramlar stadyumda kutlanırdı. Tüm okulların öğrencileri, öğretmenleriyle sokakları, caddeleri sıralar halinde yürüyerek geçer, önce İnebolu merkezindeki Atatürk anıtına çelenk konulur ve stadyuma yürürdük. Orada zor duyulan ve sık sık arıza yapan bir ses sisteminden konuşmalar yapılır, şiirler okunurdu. Bayram bitince bütün çocuklar koşarak dağılırdık. O zamanlar cumartesi günleri öğleye kadar okul olurdu. Öğleyin törenden sonra boş öğretmen, o zamanlar müdür denilmezdi, konuşma yapar, hafta sonu çocuklara uygun bir film varsa sinemaya gidebileceğimizi söylerdi. Okuldan izin çıkmayan filmlere çocukların gitmesi yasaktı. İşte sinemaya izin çıkmış olan öyle bir hafta sonu sinemada film başlamadan perdeye yansıyan görüntülerde kendimi görünce çok şaşırmıştım. Renkli çekilmiş bu görüntüler, filmlerin bazılarının hala siyah beyaz olduğu o zamanlar için çok özeldi. İnebolu Stadı'ndan Cumhuriyet Bayramı görüntüleriydi bunlar. 5-10 dakika kendi bayramımızı izlemek az sonra başlayacak filmden daha çok ilgimi çekmişti. Belki bu görüntüler hala bir yerlerde, bir kutunun içinde bekliyordur. 1998'de Cumhuriyet'in 75. yılında Ankara'daydım. O gün daha özel bir şekilde kutlanıyordu. Ankara'nın üzerinde bir zeplin dolaşıyordu. Evimiz Anıtkabir'e yakın olduğu için zeplin havada evin hemen üzerindeydi. Şimdi 10 yaşında olan yeğenim Sıla henüz 1,5 yaşındaydı. Sabah İnebolu'da dedesiyle bayramı televizyondan izlemişler ve sürekli olarak o zeplini görmüşler. Öğretmen olan anne ve babasının okullarındaki törenden sonra yola çıkıp Ankara'ya gelmişlerdi. Balkondan evin üzerinde dolaşan zeplini gösterdiğimde heyecanla "dede, dede" dediğinde ne demek istediğini o anda anlayamamıştım. Akşam babamla konuşunca ne demek istediği anlaşıldı. Sabah dedesiyle bunu televizyonda gördüğünü anlatmaya çalışıyormuş. O gün hep birlikte Anıtkabir'e gittiğimizde çiçeklerden yapılmış
büyük bir 75. yıl logosu göze çarpıyordu. Asıl muhteşem olan oradaki insan seliydi. Biz bu cumhuriyetin sahibiyiz demek için bizim gibi oraya gelmiş yurtsever insanların seli. Bugün yüksekçe bir tepeye çıktım fotoğraflar çekmek için. İnebolu'da Cumhuriyet Bayramı izleri vardı. Yüksek binalara asılmış bayraklar ve Atatürk resimleri yarınki bayramı haber veriyordu. İnebolu, 28 Ekim 2006. Cumhuriyet Bayramı anılarım başlıklı yazının dipnotları. Birinci dipnot. Kemal Örüklü 60'lı 70'li yıllarda İnebolu Milli Eğitim Müdürüydü. Daha sonra İnebolu Belediye Başkanlığı da yaptı. İlkokul öğretmenim Dürdane öğretmenin eşiydi. Dürdane Örüklü ilkokul 2. sınıftan itibaren 4 yıl öğretmenim oldu. Çok iyi bir öğretmendi. Komşuyduk. Dürdane öğretmeni birkaç yıl önce yitirdik. Dürdane öğretmeni saygı ve sevgiyle anıyor. Kemal öğretmene de uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İkinci dipnot. İnebolu Stadyumu Kastamonu yolu üzerinde ve şehir merkezine yakındır. O zamanlar tribünleri yoktu. İzleyiciler statla aynı düzeyde ayakta izlerlerdi. Şimdi çim olan zeminde o zamanlar toprağı iyice kavramış otlar olurdu. Bayramlarda ve bayram provalarında yorulduğumuzda bu otların üzerinde otururduk. Üçüncü dipnot. O yıllarda İnebolu'da en az bir sinema olurdu. Yaz aylarında buna yazlık sinemalar da eklenirdi. İnebolu'nun sinemacısı ve fotoğrafçısı Ergün Cebecioğlu'ydu. O filmi de büyük bir olasılıkla o çektirmişti. Ergün Cebecioğlu'nu geçen yıl yitirdik. Ergün abiyi saygı ve sevgiyle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı anılarım yazısına 2025 yılı notlarım. Bu yazıyı 28 Ekim 2006'da yani Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce yazıp Milliyet Blog'da yayınladım. Ertesi günü 29 Ekim'de evin meydana bakan terasından İnebolu okullarının bayrama gidişlerini izledim. Fotoğraflar ve videolar çektim. Çok güzel görüntülerdi. 1968 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okuduğumda İnebolu Milli Eğitim Müdürü olan Kemal Örüklü'yü 11 Mart 2016'da kaybettik. Ankara'da yaşamını yitirdiği Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan törene Ankara'daki İnebolulardan çok sayıda katılım oldu. Biz de babamla birlikte katılıp İnebolu'ya yolcu ettik. 2006'daki bu yazıyı yayımladıktan sonra İnebolu'da 60 sonlarındaki bir Cumhuriyet Bayramı'nda çekilmiş olan, sonra da İnebolu'da gittiğim sinemada film başlamadan gösterilen film hakkında birçok arkadaşla konuştum. Bu arkadaşlar arasında o zamanlar İnebolu'daki sinemayı işleten Ergün Cebecioğlu'nun kızı da vardı. Ancak konuştuğum hiç kimse böyle bir filmi anımsamıyordu. 2013 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda İnebolu'daydım. 29 Ekim akşamı İnebolu'da çok büyük katılım olan bir Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. O yürüyüşe babamla birlikte katıldık. Bu yürüyüş katıldıklarım arasında en etkileyici olanlardan biriydi. Yakın yıllarda Ankara'da Cumhuriyet Bayramlarında Anıtkabir'e gittiğimde Anıtkabir hep çok kalabalıktı. Bayram akşamları Bahçeli Evler 7. Cadde'de başlayıp Anıtkabir'in karşısındaki Anıt Park'a kadar süren yürüyüşlere katıldım. Daha sonra da bu parktaki Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği konserleri izledim. Pandemi günlerinde ise yaşamın kısıtlamaları bayramlarımıza katılımı da engelledi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te İnebolu'daydık. Akşam yapılan Fener Alayı'na Aysel ve Mehmet'le katıldık. Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüş Boyran altında sürdü. Coşkulu bir katılım oldu. Gençlerin yoğun katılımı Atatürk'ün neden Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini çok güzel kanıtlıyordu. Bugün
Cumhuriyetimizin 102. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız var. Ankara, 29 Ekim 2025. Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte biraz daha kişisel bir alana giriyoruz. Milli bayramlar, özellikle de Cumhuriyet Bayramı hayatlarımızda nasıl yankılanıyor ona bakacağız. Evet, hepimizin vardır ya böyle zihninde canlanan bir okul töreni, bir şiir okuma anı, belki ne bileyim sallanan bir bayrak. Aynen öyle. O resmi anların, hani o bildiğimiz törenlerin arkasındaki daha kişisel hikayeler, bazen komik, bazen dokunaklı. İşte tam da bu kişisel hikayelerin izini süreceğiz bugün. Elimizdeki kaynaklar Aydın Tiryaki isimli bir yazarın anıları. Çok ilginç bir derleme aslında. Biri ta 2006'da yazdığı bir blog yazısı. Evet, diğeri de bu yazının 2025'te güncellenmiş, yeni notlar eklenmiş hali. Yani neredeyse 60 yıla yayılan bir perspektif sunuyor bize. İnebolu'dan başlıyor, Ankara'ya uzanıyor, zaman içinde bir yolculuk gibi. Kesinlikle. Ve bizim de buradaki amacımız aslında bu anıların katmanlarını biraz aralamak. Yani Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yazarın gözünden özellikle İnebolu ve Ankara'da bireysel düzeyde nasıl yaşanmış, Ne gibi değişimler olmuş zamanla? aynen zamanla nasıl dönüşmüş ve bu anılarda saklı kalan kalıcı anlamlar neler, bunları sizinle birlikte biraz deşifre etmeye çalışacağız. Harika, o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Haydi 1960'ların İnebolu'suna gidelim, yazarımızın çocukluk anılarına. Tamamdır. İlk anı 1966 yılı. Yazarımız ilkokul 2'de, henüz köy okulundan İnebolu merkezdeki Yeniyol İlkokulu'na yeni gelmiş, tam da Cumhuriyet Bayramı haftası denk gelmiş. Ne tesadüf. Evet, resim dersindeler. Dürdane öğretmen, ki bu ismi unutmayalım sonra tekrar karşımıza çıkacak, çocuklardan bir çelenk çizmelerini istiyor. Hani şu törenlerde anıtlara konan çiçekli halkalar var ya, Evet, evet. yazarımız daha önce hiç canlısını görmemiş ama bir kitapta fotoğrafını görmüş, aklında kaldığı kadarıyla çiziyor, bir de üstüne kocaman bir fiyonk ekliyor. Çocuk hayal gücü işte. Aynen, ve Dürdane öğretmen bu resmi çok beğeniyor. Belki de bu bayramla kurduğu ilk böyle somut, kişisel bağlardan biri oluyor. İşte bu çok ilginç bir başlangıç noktası bence. Milli sembollerle, hani o bayrakla, çelenkle ilk temasımız genelde ne kadar dolaylı oluyor değil mi? Bir kitap karesi, bir çizim Evet, ama asıl önemli olan şu, öğretmenin o basit beğenisi, yani kişisel bir dokunuş, soyut bir bayram kavramını nasıl oluyor da böyle ömür boyu hatırlanacak sıcak, somut bir anıya dönüştürüyor. Asıl bağ kuran şey o kişisel temas oluyor galiba. kesinlikle öyle. O ilk olumlu temas çok kıymetli demek ki. Peki, biraz ileri saralım. Yıl 1968, yazarımız 4. sınıfta. Bu sefer görev daha heyecanlı. Ne görevi? Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okuyacak. Şiiri ezberlemiş tabii ama ne olur ne olmaz diye kağıdı da cebine atmış. Tam bir çocuk tedbirliliği yani. Aha, evet, garantiye almış işi. Kürsü de boyuna göre bayağı yüksekmiş. Mikrofona uzanmak için parmak uçlarında duruyor falan. Düşünün o anki heyecanı, kalabalığı. Ve tam o sırada işler biraz karışıyor galiba. Hem de nasıl. Şiirin ilk kıtasını okumuş ki sabahtan beri böyle hafiften çiseleyen yağmur birdenbire sağanağa dönüyor. Şakır şakır. Eyvah, Tam kürsünün yanından da Kemal öğretmen, ki yazar notlarında onun o dönemin İnebolu Milli Eğitim Müdürü olduğunu ve hatta ilk resim dersindeki Dürdane öğretmenin eşi olduğunu belirtiyor. Sesleniyor çocuğa, son kıtayı oku bitir diyor. ha anladım. Pratik bir çözüm sunuyor yani. Evet, ama işte orada 10 yaşındaki çocuk için büyük bir ikilem doğuyor. Ne yapacak? Müdürün dediğini mi dinlesin, yoksa aklındaki o görevi tamamlama isteğini mi? İşte bu an çocukluktaki o saf görev bilinciyle otoritenin o anki pratik talebi arasındaki çatışmayı çok güzel gösteriyor bence. Bir yanda aldığı sorumluluğu eksiksiz yapma arzusu var, Evet, diğer yanda beklenmedik bir durum. Sağanak yağmur ve bir yetişkinin, üstelik müdürün talimatı. Sonuç ne oluyor peki? Hangisi ağır basıyor? sonuçta içindeki o görevi tamamlama dürtüsü galip geliyor. Nedenini kendi de tam hatırlamıyor ama
Şiiri sonuna kadar okumaya devam ediyor. Yağmur altında mı? Yağmur altında aynen. Ve tabii ki herkes gibi o da sırılsıklam oluyor. Hatta çocukluğuna dair ilginç bir şey ekliyor. Bayram günleri nedense hep yağmur yağarmış İnebolu'da. Tören biter bitmez de güneş açarmış. Sanki doğanın da bir ritüeli var gibiymiş. Bu yağmura rağmen görevi tamamlama azmi sadece çocuksu bir inat değil bence ya. O yaşta bile hissedilen bir bağlılığı, hani aldığı işi ciddiye almayı gösteriyor gibi geldi bana. Bence de. Yağmur'un bayramla özdeşleşmesi de eminim pek çok kişi için tanıdık bir motiftir. Neredeyse folklorik bir şeye dönüşmüş. Paylaşılan bir zorluk ortak bir anı yaratıyor ve o günü daha da unutulmaz kılıyor belki de. Evet, evet. O günlere ait tipik tören manzaralarını da anlatıyor yazar. İşte bütün okullar toplanıyor, caddelerde yürüyorlar öğretmenleriyle. Klasik bayram yürüyüşleri. Aynen. Önce merkezdeki Atatürk anıtına çelenk konuluyor, sonra stadyuma geçiliyor. Stadyum dediği de bugünkü gibi değil tabii. Tribünsüz, toprak zeminli, hatta yer yer otlarla kaplı bir alanmış. İzleyiciler falan ayakta dururmuş. Zor şartlar yani. Evet. Ses sistemi ise ayrı bir macera. Çok zor duyulan, sık sık arıza yapan bir düzenekle konuşmalar yapılıyor, şiirler okunuyor. Bu tasvir aslında o dönemin Türkiye'sindeki pek çok kasaba, hatta belki şehir için bile geçerli olabilir. O kolektif katılım, anıta saygı duruşu, resmi konuşmalar, şiirler, standart bir yapı var. Doğru. Ama işte o stadyumun toprak zemini, otları, o bozuk ses sistemi gibi detaylar var ya, anıyı o kadar canlı kılıyor ki, mekanı ve zamanın ruhunu hissettiriyor resmen. Ve tabii tören bitince çocukların koşarak dağılması. O anki serbestlik, o coşku, o da kutlamanın bir parçası sanki. Kesinlikle. Peki, şimdi gelelim bir başka, bence çok daha şaşırtıcı bir anıya. 60'ların sonu ya da 70'lerin başı olmalı. Merak ettim. O zamanlar cumartesi günleri öğleye kadar okul var. Bazen törenlerden sonra baş öğretmen, müdür demiyorlar, baş öğretmen diyorlar. Bu da ilginç bir detay. Çocuklara uygun bir film varsa sinemaya gitme izni veriyormuş. Ne güzel. İşte böyle izin çıkan bir günde yazarımız sinemada film başlamak üzere ama öncesinde perdede renkli görüntüler beliriyor. Düşünün o dönem çoğu film siyah beyaz, renkli film başlı başına bir olay. Evet, büyük olay. Ve asıl sürpriz orada mı geliyor? Aynen öyle. Bir bakıyor ki o renkli görüntüler İnebolu Stadyumundaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından ve daha da şaşırtıcısı kendisi de o görüntülerde tören alanında. İnanılmaz. Düşünsenize o anki şoku ve heyecanı. Sinema perdesinde hem de renkli olarak kendini görmek. Müthiş bir şey. Gerçekten inanılmaz bir an bu. Birkaç açıdan çok değerli bence. Birincisi, dediğin gibi o dönemin teknolojik yeniliği olan renkli filmin yarattığı etki. İkincisi, kamusal bir kayıtta, bir tören filminde, hani ansızın kendini görmenin yarattığı o kişisel farkındalık anı. Aa, ben de oradaydım, ben de bu tarihin bir parçasıyım hissi belki de. Kişisel deneyimle resmi kayıt arasındaki o beklenmedik kesişim anı. Yazar da zaten o 5-10 dakikalık kendi bayramlarını izleme anının asıl başlayacak filmden çok daha heyecan verici olduğunu söylüyor. Hatta yıllarca o görüntülerin akıbetini merak etmiş. Acaba hala bir yerlerde duruyor mudur, bir kutunun içinde mi falan diye. Nostaljik bir merak. Evet, dipnotta da muhtemelen İnebolu'nun yerel sinemacısı ve fotoğrafçısı rahmetli Ergün Cebecioğlu'nun çektiğini tahmin ettiğini belirtiyor. Bu merak bile çok dokunaklı bence. Evet, ama hikaye burada bitmiyor galiba, değil mi? Güncellemede bir şeyler vardı sanki. Evet, 2025 tarihli notlarında yazar bu merakın peşine düştüğünü anlatıyor. Filmi çeşitli kişilere sormuş, hatta filmcinin kızıyla bile konuşmuş ama kimse böyle renkli bir bayram filmini hatırlamıyormuş. İşte bu nokta çok düşündürücü ya. Kişisel hafıza ne kadar canlı, ne kadar net olabiliyor. Ama o anıyı destekleyecek kolektif hafıza veya fiziksel bir kayıt nasıl bu kadar kırılgan olabiliyor? O film belki de gerçekten yok oldu, kim bilir. Ama yazarın zihnindeki yeri hala capcanlı. Hafızanın gücü ve aynı zamanda yalnızlığı. Çok etkileyici. Gerçekten öyle. Peki, şimdi zamanla büyük bir sıçrama yapıyoruz. Yıl 1998, Cumhuriyet'in 75. yılı kutlanıyor ve bu kez mekan başkent Ankara.
kutlamalar daha görkemli tabii. Çok daha görkemli. Ankara semalarında dev bir zeplin dolaşıyor mesela. Yazarın evi de Anıtkabir'e yakınmış. Zeplin tam üzerlerinden geçiyormuş. Vay canına. O sırada henüz 1,5 yaşında olan yeğeni Sıla var. O sabah İnebolu'da dedesiyle televizyonda görmüş bu zeplini. Akşam Ankara'ya geldiklerinde yazar balkondan gökyüzündeki zeplini gösterince küçük Sıla büyük bir heyecanla "Dede dede!" diye bağırmış. Çok tatlı. Meğer sabah gördüğü o acayip şeyi anlatmaya çalışıyormuş dedesine. İki şehri, iki kuşağı birleştiren ne hoş bir köprü olmuş o zeplin. Gerçekten çok hoş bir anekdot bu. Ulusal bir kutlama sembolü. Yani o zeplin nasıl anında kişisel bir aile hikayesine dönüşüyor. Küçük bir çocuğun dünyasında nasıl bir iz bırakıyor? İşte büyük, ulusal olayların bireysel hayatlarımızdaki bu tür sıcak, beklenmedik yansımaları oluyor. O gün Anıtkabir'e de gitmişler tabii. Orada çiçeklerden yapılmış devasa bir 75. yıl logosu varmış. Ama yazarı asıl etkileyen şey oradaki inanılmaz kalabalık olmuş. Bir insan seli olarak tanımlıyor. Hatta kaynağın kendi ifadesiyle aktaralım. Biz bu cumhuriyetin sahibiyiz demek için bizim gibi oraya gelmiş yurtsever insanların seliydi diyor. Burada İnebolu'daki o çocukluk anılarıyla Ankara'daki bu büyük ölçekli kutlama arasındaki kontrast çok belirginleşiyor. Odak noktası da değişiyor sanki. Nasıl yani? Yani çocukluktaki o bireysel görevler, yağmurda okunan şiirler falan yerine yetişkinlikte Cumhuriyet'in anlamına dair daha kolektif bir duyguya, bir kimlik beyanına bırakıyor gibi. Yazarın kullandığı yurtsever insanlar veya Cumhuriyet'in sahibi gibi ifadeler tabii ki o anki atmosferi ve kendi hislerini yansıtması olarak not ediyoruz. Bu onun kişisel deneyiminin bir parçası. Anladım. Peki gelelim daha yakın zamanlara. Yazar 2006'daki ilk yazısını bayramdan bir gün önce 28 Ekim'de yine İnebolu'da yazdığını söylüyor. O sırada binalara asılmış bayrakları, Atatürk resimlerini falan görmüş. Evet. 2025'teki güncellemesinde ise bu döneme ve sonrasına dair yeni anılar ekliyor. Mesela 29 Ekim 2006'da İnebolu'daki evinin terasından okulların bayram yürüyüşünü izlemiş, fotoğraflarını çekmiş, artık törenin içinde değil de bir izleyici konumunda. Bu da katılım biçiminin zamanla nasıl evrildiğini gösteriyor aslında. Çocukken şiir okuyan kişi şimdi terastan bir gözlemci. Ama bağ devam ediyor değil mi? Bir de hüzünlü bir not var sanırım o güncellemede. Evet var. Şiir okurken yanında olan, ona son kıtayı oku diyen Milli Eğitim Müdürü Kemal Örüklü'nün 2016'da vefat ettiğini ve Ankara'daki cenazesine katıldığını eklemiş, kişisel tarihle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor anılar. Öyle, gerçekten. Sonraki yıllarda da bayramlarla bağı hiç kopmamış. 2013'te yine İnebolu'da babasıyla birlikte katıldığı büyük bir Fener alayından çok etkilendiğini anlatıyor. Ankara'dayken de bayramlarda Anıtkabir'in hep çok kalabalık olduğunu, Bahçeli Evler 7. Cadde'deki yürüyüşlere, Anıt Park'taki konserlere falan katıldığını belirtiyor. Fener Alayı gibi etkinlikler o geleneksel resmi törenlerin yanı sıra daha popüler, halkın daha kendiliğinden katıldığı kutlama biçimlerinin de yerleştiğini gösteriyor bence. Anıtkabir'in sürekli bir çekim merkezi olması da bazı mekanların bayramla nasıl ayrılmaz bir bütün haline geldiğini vurguluyor. Bir de pandemiye değinmiş sanırım. Evet, pandemi dönemindeki kısıtlamaların bu katılımları nasıl sekteye uğrattığını da eklemiş. Bu da hepimizin ortak hafızasında yer eden bir deneyim tabii ve anıları günümüze bağlıyor ister istemez. Kesinlikle. Bu anıların sadece geçmişte kalmadığını, yazarın hayatında hala devam eden, yaşayan bir bağ olduğunu gösteriyor tüm bunlar. Ve son olarak en yakın tarihe Cumhuriyet'in 100. yılına geliyoruz. 29 Ekim 2023, yazarımız o çok anlamlı günde yine İnebolu'da. Ne güzel bir tesadüf yine. Evet, akşam düzenlenen Fener Alayı'na katılmış ve özellikle gençlerin yoğun katılımından çok etkilenmiş. Hatta bu coşkulu kalabalığı görünce Atatürk'ün Cumhuriyet'i neden gençlere emanet ettiğini bir kez daha anladığını düşündüğünü yazmış. Bu yazısını da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü olan 29 Ekim 2025'te tamamlamış. 100. yılda gençlere yapılan bu vurgu aslında anlatıyı başladığı yere, yani kendi çocukluk anılarına çok güzel bağlıyor.
Bir döngü tamamlanıyor sanki. Evet, değil mi? Kendi çocukluğundan, o şiir okuyan halinden yeni neslin coşkusuna uzanan bir köprü kuruyor. Yazarın gözünden Cumhuriyet'in sadece anılarda yaşayan bir şey değil, gençlerle birlikte hala nefes alan, yaşam ve değer olduğu mesajını alıyoruz sanki. Evet ya, ne kadar zengin, ne kadar katmanlı bir yolculuk oldu. 1960'larda İnebolu'da bir çocuğun çizdiği ilk çelenkle başlayan, yağmur altında okunan şiirle devam eden, sinemada kendini görme şaşkınlığıyla renklenen, Sonra Ankara'ya uzanan 75. yılın o görkemli atmosferi, Fener alaylarının sıcaklığı ve nihayet 100. yılın genç coşkusu. Neredeyse 60 yıllık kişisel bir Cumhuriyet Bayramı panoraması çizdik Aydın Tiryaki'nin anılarıyla. Peki bütün bunların bize anlattığı ne? Ne çıkarabiliriz tüm bunlardan? bence en temel anlattığı şey şu: milli bayramlar dediğimiz o büyük resmi anlatıların hemen arkasında her birimizin hayatında yankılanan son derece kişisel, insani hikayeler var. O resmi ritüeller, işte çocuksu bir gurur, bir görev bilinci, ıslanmanın yarattığı komik bir anı, kolektif bir coşku, bir aidiyet hissi gibi sayısız bireysel duygu ve anıyla iç içe geçiyor. Kesinlikle. Bu anılar sayesinde kutlamaların biçiminin, hani toprak sahadan fener alayına kadar ve kişisel katılımın şiir okuyan çocuktan izleyen yetişkine, yürüyen vatandaşa zaman içinde nasıl değiştiğini de görüyoruz. Evet. Aynı zamanda hafızanın ne kadar değerli olduğunu ama bir o kadar da kırılgan olabileceğini, işte o bulunamayan renkli film gibi bize tekrar hatırlatıyor. Bu metinler, tek bir insanın gözünden yaklaşık 60 yıllık bir süreci, Cumhuriyet Bayramı deneyimini bize yaşatan gerçekten eşsiz bir pencere sunuyor. Eminim bu anıları dinlerken sizin de zihninizde kendi bayram anılarınız canlanmıştır. Belki unutulmuş bir okul fotoğrafı, belki ailecek gidilen bir tören, belki de sadece balkonunuza astığınız bir bayrak. O büyük olayların kişisel tarihimize nasıl sızdığını, onun bir parçası haline geldiğini görmek ilginç gerçekten. Kesinlikle öyle. Ve belki de son bir düşünce olarak şunu bırakabiliriz akıllarda. Yazarın yıllarca aradığı ama bir türlü bulamadığı o renkli film meselesi. Kişisel hafızamızda capcanlı yaşayan ama kolektif kayıtlarda belki de hiç izi kalmamış daha nice anı var kim bilir. Olabilir tabii. Bu kişisel, bazen bulanık, bazen çok net anılarımız, o büyük, resmi tarih anlatısını nasıl zenginleştiriyor, nerede tamamlıyor ya da belki nerede ona farklı, daha insani bir açıdan bakmamızı sağlıyor, üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru sanki. Ne dersin?
kapıları kapattılar ya.